gemi seyahatinden hepinize merhabalar dostlar. Selectum Blue'nun davetlisi olarak yeniden Blue Sefir'deyiz. Hatırlarsanız 2024'te de sizlerle Yunan adalarını gezmiştik. 2026'da da Blue Sefir'le Yunan adalarını geziyoruz dostlar. Bu sefer Rodos, Patmos ve Samos. Ki 10 gün önce oradaydık. Videosunu YouTube'da izleyebilirsiniz. İzleyenler vardır. Efendim bu videoda biraz daha böyle bir yüzen otelle tatil nasıl oluyor? Tek kapı vizesiyle nasıl 3-4 adayı tek seferde gezebiliyoruz? Çocuklu gelen aileler için ne gibi imkanları var ki Aras Beyciğimiz şu an çocuk odasında resim yapıyor. Biz buraya Aras'la geldik. Kameranın arkasında da sevgili Buket var. Geminin olanaklarını, free shop'unu, gazinosunu, yemeklerini, fiyatlarını hepsini bu videoda sizlere anlatacağım. Çayları, kahveleri tazeleyin dostlar. Güzel bir yaz gezisi, güzel bir video. Haydi bakalım. Gezi başlasın. Daha doğrusu biz başladık aslında, gidiyoruz. Sizin için başlasın. Soruyorsunuz gemide yiyecek içecek pahalı mı, nasıl oluyor bu iş, onu da anlatayım hızlıca. Şimdi Selectum Blue tam pansiyon bir hizmet sunuyor. Yani sabah öğle akşam yemeklerini veriyor. Bunun dışında verandada gece gündüz yemek saati dışında aldığınız içecekler de burada barları var. Fiyat olarak yüksek değil, gözünüzü korkutmasın. Yani işte çay 1,5 euro, kahve 2 euro, bira 3 euro, işte litrelik alkoller var. Mesela şöyle göz ucuyla baktım. 1 litre rakı 40 euro diyor. Yani kesinlikle gemide harcayacağınız yiyecek, içecek ekstralar sizi korkutmasın. Ki sabah kahvaltısı var, öğlen yemeği var, akşam yemeği var. Arada atıştırmalıkları var. Akşam 5 çayı var, dondurması var. Gece ikramı var. Gece 12'den 2'ye kadar. O yüzden hep yiyecek, içecek bir şeyler buluyorsunuz. Bunu da sormuştunuz. Yani gemide yiyecek, içecek de inanın sokaktakilerden pahalı değil. Bunu da söyledik. Resmimizi de gördük. Geminin içinde dolanmaya devam. İlk gün Rodos'a doğru yol alıyoruz. En uzak yere gidiyoruz. Dolayısıyla en uzun mesafe. Biz bugün 4'te demir aldık. Yarın sabah 9'da Rodos'a varmış olacağız. Rodos'u gezeceğiz sizlerle. O yüzden biraz gemi dolaşıyoruz bugün. Gemiyi anlatıyoruz. Nasılsınız Aras? İyiyiz. İyiyiz. Tamam hadi buyurun. Sevdin mi? Çok sevdim. Bayıldım. Çok güzel olmuş. Bak salma. Evet. Dur salma. Evet, şimdi gemide Aras Beyciğimin oyun saati için çocuk oyun alanına gidiyoruz ama orası değil Aras, bu taraf. Şuradan gideceğimiz söylendi. Evet. Çocuk oyun alanı neredeymiş acaba? Eğer siz de gemiye çocuğunuzla gelmeyi düşünüyorsanız günün belli saatlerinde çocuk odasında aktiviteler oluyor. Evet, burası. Aç bakalım ne var ne yok. Rodos'tan günaydın dostlar. Günaydın. Gece uyuduk gemimizde. Gözümüzü bir açtık, hop Rodos'tayız. Kahvaltımızı ettik. Şimdi Rodos adasına doğru yürüyoruz. Rodos'a girmeden önce şunu söylemem lazım. Kapıda vizeyle de geliyor olsanız, kendi vizeniz, Schengen'iniz de olsa bütün işlemleri Selectum Blue hallediyor. Diyelim kapıda vizeyle geleceksiniz. Profesyonel bir şirketle anlaşmışlar. Siz online olarak evrakları gönderiyorsunuz. Geri kalan her şey onda. Ama geminin bence en büyük güzelliği kartlı sistemi. Buket'cim anlatır mısın bize? Hello. Herkese merhaba tekrar. Herkesin adına böyle bir kart veriliyor daha girişte limanda. Pasaportlarınızı alıyorlar, bir daha vermiyorlar inene kadar. Onlar da duruyor. Bunlarla, bu kartlarla çıkış yapıyorsunuz. Bir onay böyle şey oluyor, okutuyorsun, çıkıyorsun. Bununla. Bak, çantam, suyum. Zaten kahvaltımı da çok güzel yaptım.
Ana oğlu yine hediyelik eşyacıya dalmışlar. Bakalım neler var. Evet Buket Hanım, bugün bize neler gösteriyorsunuz? Ya duvara asmalık bak böyle. Yazlık eviniz varsa ne kadar güzel olur. Yani Niye kışlık ev balkonunuz. olmuyor mu mesela? Çok Şimdi onu beğendim. söyleyecektim. Ay ne bileyim işte böyle. Ay çok güzel değil mi? Şöyle takım yaptım bak üçünü. Şimdi kesin Aras da bir şey bulmuştur. Hani Ona da alacağım. bakalım. Dedim bu 18 euro, bu 13 euro. Bu Bu baktığın ne biliyorsun değil mi? evet kale. Ne Rodos kalesi? kalesi. Aferin. Birazdan Rodos çıkıp kalesi. göreceğiz. Ben bunu almayı düşünüyorum. Evet dostlar, herkes hediyelik eşyacıda bir şey seçmiş demek ki. Ben şurada Mevlana kafe var. Bir kahve içmeye gidiyorum Mevlana kafe, tamam? Görüşürüz orada. Rodos'un içinden yürüye yürüye geldik şimdi Rodos Kalesi'ne. Büyük Üstadlar Sarayı. Detayına girmiyorum. Neden? Çünkü bir önceki gemiyle geldiğimiz videoda sizlere burada bu sıcakta detaylıca anlatmış, içinde gezmiştik değil mi Buket Hanım? Hem de ne. Hem de Çok ne. sıcaktı. O yüzden bugün dolaşıyoruz bir turist gibi. Şimdi sakin sakin dolaşabiliyoruz. Ama aşağıda o papağanlı amca da kahve içeceğiz birazdan. Konuştuğumuzda o da dedi. Bu tarihlerde sezon başlamıyor burada dedi. O yüzden bu tarihleri değerlendirebilirsiniz Rodos için diyorum. Ve güneşte dolaşmaya devam ediyoruz. Aras Beyciğim sana sormadık. Keyifler nasıl yavrum? İyi. Yüzün gözüksün. Gemimiz tam. Ha, gemimiz de var tabii ki. Oyuncak gemimiz de var. Gemiyle geldik. Gemimiz, oyuncağımız var. Evet şimdi öğlen yemeği zamanı. Yüzen otelimize yemeğe gidiyoruz. Şimdi odaya geldik. Üstümüzü başımızı değiştireceğiz, mayolarımızı giyeceğiz ve Rodos'un sahillerine atacağız kendimizi. Akşam 8'e kadar buradayız değil mi Aras'cığım? Evet. İşte bu. Ama size bir şey göstermek istiyorum. Odaya geldik. Sevgili İsmail, odamızın temizliğinden sorumlu arkadaş. Abi havludan köpek yapmış adam. Havludan köpek yapmış. Ya vallahi hani pelikana alıştık da köpeği ilk defa görüyorum ya. İsmail'cim ellerine sağlık. Süper. Rodos'ta yürüyoruz biz. Geçen geldiğimizde de kalenin hemen burnun öbür tarafında bir plajdan denize girmiştik. O tarafa doğru yürüyeceğiz. Yaklaşık yürüyerek 5-10 dakika ama hemen kalenin girişinde de yani limanın orada da böyle ufak bir kumsal var. Ya yarım saat ıslanayım, yüzeyim, işte sonra da gemiye döneyim diyorsanız orayı bile değerlendirebilirsiniz. Herhangi bir şezlong, çarçurt gibi ücret yok. Başka ne diyeceğim gemiyle ilgili? Şimdi gemi tutuyor mu diye soranlarınız olmuştu Instagram'da. Hani soruları gönderin dediğimde ona da cevap vereyim. Yani bu ikinci gelişimiz, inanın mışıl mışıl uyuyoruz gemide. Sallanıyor muyuz? Sıfır. Aklınızda gemi tutar mı sorusunu kenara rahatlıkla bırakabilirsiniz. Karalara, adalara çok yakın gidiyor bu rotalar. Öyle bir problemimiz yok. Şöyle tutuyor. Bağlıyor efendim kendine. Evet Aras, ne buldun? Dondurmaya benziyor ama içecek. Vay, Buz gibi. afiyet olsun. Bu kadar yürüdük güneşte diyorsun. Bunu hak ettik. Bunu hak ettik. Haydi. Evet dostlar, geldik. Gemimizde güzelce duşumuzu aldık, yemeğimizi yedik, dinlendik. Şimdi geldik verandaya. Gemide
seyahat boyunca akşamları verandada püfür püfür deniz havası alırken çok güzel müzik yapılıyor, canlı müzik yapılıyor, organizasyonlar yapılıyor. Ona kadar eğlence burada. Ondan sonra da havuz başında artık dımtıs 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 müzik başlıyor. Gezmekten, yüzmekten enerjisi kalanlar orada son enerjilerini de atabilirler. Ve bugünü bitiriyorum Rodos'ta. Yarın Patmos'ta tekrar beraberiz. Hadi bakalım. İyi seyirler. Geminin bir diğer olanağı. Uluslararası sulara çıkıldığı zaman gemi içerisinde free shop da var. Yani o hava limanlarındaki free shoplardan içeriden sigara, alkol, parfüm ne istiyorsanız alabilirsiniz. Tabii ufak bir dipnot. Sigara ve alkol sağlığa zararlıdır. Nasıl işliyor sistem? Ondan da bahsedeyim size. Gelin şöyle hızlıca gireyim kimse yokken free shop'a bakın. Şimdi örnek veriyorum, buraya geldiniz. Alışveriş yapıyorsunuz. Gemi hareket halindeyken, yani bir limanda demirli değilken açık free shop. Geliyorsunuz, atıyorum içeceğinizi, içkinizi aldınız. Burada oda numaranızı veriyorsunuz. Geminin son günü akşamında buradakiler getiriyorlar, alkolünüzü odanıza teslim ediyorlar. Yani buradan alıp geminin içine geçemiyorsunuz. Bunu Instagram'da birkaç kişi sormuştu, bilgisini vereyim. O yüzden geminin bu free shop olanağında rahatlıkla kullanabilirsiniz efendim. Efendim Patmos Adası'ndan merhabalar. Bugün gözümüzü Yunanistan'ın bir diğer adası Patmos'a açtık. Sabah bir baktık gemimiz gelmiş. Kahvaltımızı ettik, çantamızı toparladık. Saat 9'daki tender dedikleri gemiye bindik ve Patmos'a geldik. Gemi çok büyük ve bunun gibi küçük adalarda limana yanaşamıyor Rodos'taki gibi. O yüzden de tender dedikleri küçük botlar var. Belli saatlerde kalkıyor gemiden, belli saatlerde de adadan kalkıyor, gemiye gidip geliyor. Saatinize bakarsınız, ona göre gidip geliş sağlarsınız adayla. Adaya dönüyorum. Hristiyan dünyası için çok önemli bir ada. Neden? Aziz Yuhanna, yani vaftizci Yahya, Roma döneminde bu adaya sürgün ediliyor. Dolayısıyla Hristiyan alemi için çok önemli bir yer. Sakin bir ada, sessiz bir ada. Bir tek huzuru ben bozuyorum şu an. Şimdi sen geldin, sen bozdu Konuşarak dedim. bağıra Evet, bağıra. Patmos'u gezeceğiz. 9'da geldik, 12.30 tenderiyle döneceğiz. Bakalım 3 saatte bu adada neler yapılıyor. 12.45. Belki yukarı Aziz Vaftizci Yahya Manastırı'na Kora. çıkarız. Kore'ye, hiç bilmiyorum. Hadi Video bakalım. başlıyor. Buyurun, Aras Hadi. Bey gel. Yavrum. Dostlar, şimdi Kore'ye çıkıyoruz. Yaklaşık merkezden 4 kilometre mesafede bir yer. Oraya da taksiyle gideceğiz. Çünkü yürüyerek 4 kilometre çıkamayız. Hemen limanın orada yaklaşık 35 liraya bizi götürecek ve istediğimiz zaman da gelip alacak. Hadi bakalım, Kore'ye doğru gidiyoruz. Şimdi geldik orada bir kahve molası vermeye. Taksi atladık, geldik. Burada Aziz Yuhanna Manastırı var. Daha doğrusu ona adanmış bir manastır var. 1088'de yapılmış bir manastır. Burası dedim ya, Vaftizci Yahya'ya için çok önemli, Hristiyanlar için de. Çünkü buradaki mağarada İncil'in vahiy kitabı yazdığı biliniyor. Dikkatinizi çektiyse normalde manastırların duvarları bu kadar yüksek, kale gibi olmaz. Burası öyle. Neden?
Efendim çünkü zamanında burada korsanlar var. Abiler bu manastırı korsanlara karşı koruyabilmek için hem Patmos'un en tepesine yapmışlar hem de duvar koymuşlar ki korsanlar içeri girmesin. Sakız'da da hatırlarsanız böyleydi. İçerisini gezdik. Şimdi geldik Taksim'e binip aşağı döneceğiz ama dönmeden önce bir frappe molası. Ya bu Yunanistan'ın frappesini seviyorum. Normalde granül kahveyle aram yok ama burada içiyorum. Ha siz hiç sevmiyorsanız espresso freddo'yu deneyebilirsiniz. Espresso'dan aynı böyle köpürterek buzla soğuk içecek yapıyorlar. Tavsiyemizdir efendim. Çay, kahve molası verebilirsiniz. Biz şimdi limana ineceğiz. Biraz da liman dolaşırız. Çünkü 12.30'da son tender var. Gemiyle de samosa. Kaç gün oldu bu kez? 15 gün mü oldu samosu görmeyeli? Yaklaşık. Bakalım neler değişmiş. Samosu da görelim. Hadi. Patmos limana geldik dostlar. Şöyle bir denize bakın, kum. Biraz Aras Beyciğimiz kumda oynayacakmış. Buket Hanım belki denize girerim diyor. Gemiden indik. Hemen yaklaşık 10 dakika yürüyerek sağ tarafa doğru Patmos'un içinde böyle gördüğünüz gibi güzel bir küçük bir koy var. Kumluk. Çocuklar oynuyor. Dalga yok. Güzel, keyifli bir yer. Efendim Aras'cığım. Size bir şey diyebilir miyim De. acaba? Buyurun. Ben de belki denize girerim. Annemin kararındayım. O girerse ben de girerim. Annesi girerse o da girecekmiş. Onların bileceği iş. Ben karışmıyorum. Ben oturup dinleyeceğim. Dostlar odaya geldik ama yeni hayvanlarla baş başa size göstermek istiyorum. Hayvanatlar gelin. Havludan filimiz var. Abi ilk defa görüyorum. Bu orangutan da olabilir, küçük bir ayıcık da. Ya nasıl yaptın abi havludan bunu? Burada da bir tane orangutanımız var dostlar. Bak ya böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten sevgili İsmail. Sevgili dostlar, gemide akşam yemeği saati geldi. Yine yemek öncesi geçtim kamerayla, dedim ki video çekeceğim. Kimse gelmeden bu güzel yemekleri size göstereyim. Gemide Türk mutfağının elebaşı her şeyini bulabiliyorsunuz. Et, balık, tavuk, meze, peynir, ne ararsanız var. Özellikle tatlıları. Bugün gemiye gelmeden önce bugünün profiterol günü olduğunu öğrendim. Adanın profiterolü, adanın diyor, özür diliyorum. Adayı terk ediyorum. Geminin profiterolü çok iyiydi. Aklım profiterol deyince kaydı. Yemeğe daha 15 dakika var. O yüzden ben sadece bakıyorum. Tabağımı doldurmuyorum. Size gösteriyorum. Bana afiyet olsun, size iyi seyirler yok. Hepimize iyi seyirler var bu bölümde. Hadi. Pitagorion, Samos. Videoyu YouTube'dan izleyin. Buraları gezdik, anlattık, dolaştık. Bugün turist gibi geziyoruz. Ve gemide son akşamımız. Bir şeyler yedik. Şimdi oturacağız. Biraz eğlenceye katılacağız. Akşamda diskoda beyaz gecesi var. Genellikle herkes beyaz giyiniyor. Güzel bir kutlama ve artık sabah erkenden de Çeşme'ye yanaşmış olacağız. Oradan da turumuzu bitireceğiz. Şimdi gemide nasıl oluyor gemiden çıkışlar? Onun hakkında da kısaca bilgi vereyim. Siz son gece 3'e kadar valizlerinizi kapatıp toparlayıp kapınızın önüne koyuyorsunuz. Ve burada kat görevlileri valizlerinizi sizin için alıyor. Çeşme'ye gemi yanaştıktan sonra siz gemiden inince aşağıdan alıyorsunuz valizinizi. Yani gemiden inip binerken valizi asla siz taşımıyorsunuz. Son gece hem geminin eğlencesine bakalım hem şu beyaz gecesine beraber bakarız. Biraz müzik dinleriz.
Yavaş yavaş bu geceyi de tamamlarız ve videomuzun da sonuna doğru geliriz. Blue Saphir'de son gece. Buyurun verandaya geçelim.